Herkese merhaba. Bugün evlerimizde bizimle birlikte yaşayan ama pek de hoşlanmadığımız o mikroskobik misafirlerle, yani ev tozu akarlarıyla nasıl başa çıkacağımızı konuşacağız. Gelin alerjilere ve astıma karşı bu pratik savaş planını birlikte inceleyelim. Bitmek bilmeyen bir hapşırma, sürekli tıkalı bir burun, bu durum size de tanıdık geliyor mu? Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz ve bu sorunun kaynağı çoğu zaman hiç aklınıza gelmeyecek bir yerde, tam da en kişisel alanınızda, yani yatağınızda olabilir. İşte karşınızda baş şüpheli ev tozu akarı. Gözle göremediğimiz bu minicik yaratıklar bizim döktüğümüz deri kalıntılarıyla besleniyor ve onlar için en ideal yerler sıcak, nemli ve tabii ki besin kaynağının bol olduğu evlerimiz. Peki bu görünmez düşmanla nasıl mücadele edeceğiz? İşte yol haritamız. Önce düşmanımızı biraz daha yakından tanıyacağız. Sonra alerjilerin asıl sebebinin ne olduğunu ortaya çıkaracağız. Ve en önemlisi bu savaşı kazanmak için en etkili kontrol yöntemlerini ve stratejileri masaya yatıracağız. Hadi o zaman ilk bölümümüzle başlayalım. Bu akarlar tam olarak nerelerde saklanıyor ve neden yaz-kış demeden bizi rahatsız etmeye devam ediyorlar? Gelin bu konunun biraz derinine inelim. Gördüğünüz gibi akarların en sevdiği yerler aslında bizim de en çok vakit geçirdiğimiz, en çok temas ettiğimiz yerler. Özellikle yataklarımız, yastıklarımız ve yorganlarımız onlar için adeta 5 yıldızlı bir otel gibi. Sıcak, nemli ve sürekli yenilenen bir açık büfe. Şimdi geldik çok önemli bir noktaya, belki de en büyük yanılgıya. Çoğumuz alerjik reaksiyonlarımızı tetikleyen şeyin o canlının bizzat kendisi olduğunu düşünürüz. Ama durum pek de öyle değil. Aynen öyle, doğru duydunuz. Bizi hasta eden, rahatsız eden şey doğrudan bu canlıların varlığı değil. Asıl suçlu onların arkalarında bıraktıkları. Evet, yani dışkıları ve ölü vücut parçacıkları. Alerjilerimizin kökeninde yatan şey tam olarak bu mikroskobik atıklar. Bakın bu atıkların içindeki DER-P1 ve DER-F1 gibi özel proteinler havaya karıştığında ve biz onları soluduğumuzda bağışıklık sistemimiz adeta kırmızı alarm veriyor. Sonuç ne oluyor? O bildiğimiz sonu gelmeyen hapşırıklar, burun tıkanıklığı ve astım hastaları için maalesef çok daha ciddi krizler. Tamam, sorunu anladık, teşhisi koyduk. Şimdi sıra geldi en önemli kısma, yani çözüme. Artık mücadelemizi en çok sonuç alacağımız, en etkili olacağımız yere odaklama zamanı. Bütün evi baştan sona dezenfekte etmeye çalışmak yerine enerjimizi ve çabamızı tek bir kritik noktaya, yani yatak odasına yönlendireceğiz. Neden mi? Çünkü günün en az 8 saatini geçirdiğimiz ve akarlara en yoğun şekilde maruz kaldığımız yer tam olarak burası. Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın bu sözü hedefimizi çok net ortaya koyuyor. Amacımız gerçekçi olmalı. Akarları tamamen yeryüzünden silmek mümkün değil. Ama asıl hedefimiz alerjen seviyesini semptomlarımızı tetiklemeyecek bir düzeyin altına indirmek. Ve inanın bu kesinlikle mümkün. Peki bu hedefi nasıl gerçekleştireceğiz? İşte şimdi lafı dolandırmadan bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ve en büyük farkı yaratacak olan o temel yöntemlere geçiyoruz. İşte zaferin 3 anahtarı bu kadar basit aslında. 1. Yatağınızı ve yastığınızı özel kılıflarla adeta bir kale gibi korumak. 2. Nev resimleri her hafta sıcak suyla yıkayarak alerjenleri yok etmek. Ve 3. Akarların üremesi için gereken o nemli ortamı ortadan kaldırmak. Bu özel kılıflardan alırken dikkat etmeniz gereken en kritik özellik gözenek boyutu. 10 mikrondan küçük gözenekler alerjenlerin geçişini fiziksel olarak engeller, bir bariyer oluşturur. Ve tabii ki yatağınızı tamamen bir zarf gibi kapatan fermuarlı bir model seçtiğinizden emin olun. İşte bu rakam adeta sihirli bir eşik. Çarşaflarınızı ve yastık kılıflarınızı haftada en az bir kez 60 derece veya daha yüksek bir sıcaklıkta yıkadığınızda çifte darbe vurmuş oluyorsunuz. Hem akarların kendisini öldürüyorsunuz hem de o baş belası alerjen proteinleri parçalayarak etkisiz hale getiriyorsunuz. Ve işte sıkça ihmal edilen ama hayati öneme sahip diğer bir rakam. Evinizdeki bağıl nemi %50'nin altında tutabilirseniz, akarların üreme döngüsünü kırmanın en etkili yollarından birini uygulamış olursunuz. Çünkü basitçe kuru havada hayatta kalamazlar. Temel adımları attık, ana savunma hatlarımızı kurduk. Şimdi gelin bu savunmayı daha da güçlendirecek, kalemizi daha da sağlamlaştıracak ek stratejilere bir göz atalım. Bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Duvardan duvara halılar, akarlar için mükemmel bir sığınak ve adeta bir alerjen deposudur. Mümkünse temizliği çok daha kolay olan laminat, parke gibi sert zeminleri tercih etmek her zaman en iyisidir.
Kullandığınız elektrikli süpürge de çok önemli. Standart bir süpürge, temizlik yaptığınızı zannederken aslında en küçük ve tehlikeli alerjen parçacıklarını emdiği gibi egzozundan geri havaya püskürtebilir. Ama HEPA filtreli bir süpürge bu mikroskobik parçacıkları yakalar ve bir daha asla dışarı bırakmaz. Bunlar da oldukça faydalı ek önlemler. Mesela yatak odasında çalışacak bir HEPA filtreli hava temizleyici siz uyurken havadaki asılı kalan alerjenleri yakalayarak gece boyunca daha rahat nefes almanıza inanılmaz yardımcı olabilir. Ve unutmayın, kimyasal spreyler ana stratejinin yerine geçmez. Sadece destekleyici olabilir. Evet, artık tüm bu parçaları birleştirmeye ve size uzun vadede rahat bir nefes aldıracak o nihai eylem planını, yani kazandıran kombinasyonu oluşturma zamanı geldi. İşte bu liste bilimsel olarak en etkili olduğu kanıtlanmış kombinasyon. Tek bir yönteme bel bağlamak yerine bu çok katmanlı yaklaşımı benimsediğinizde semptomları kontrol etmede en iyi sonuçlar alırsınız. Bu adımları tutarlı bir şekilde uygulamak yaşam kalitenizde gerçekten belirgin bir artış sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında şimdi sıra sizde. Daha sağlıklı, daha rahat nefes alacağınız bir ev için bugün atacağınız o ilk adım ne olacak? Unutmayın, en küçük bir başlangıç bile yaşam kalitenizde dev bir fark yaratma potansiyeline sahip.